Vücudunuzda her saniye binlerce kimyasal reaksiyon gerçekleşiyor. Peki bu reaksiyonlar nasıl bu kadar hızlı ve düzenli ilerliyor? Bugün hücrenin işçileri olan proteinleri ve bu reaksiyonları yöneten enzimleri keşfedeceğiz. Hazır olun, hücrenin çalışma sisteminin kalbine giriyoruz. Saçımızdan kaslarımıza, hormonlardan bağışıklık sistemimize kadar pek çok yapının ortak bir temeli var. Tahmin edebilir misiniz? Bugün canlıların yapı ve görev moleküllerinden biri olan proteinlerin nasıl oluştuğunu ve hücrede neden bu kadar kritik olduğunu keşfedeceğiz. Proteinler, hücre ve dokuların bütünlüğünün sağlanmasında, metabolik reaksiyonların gerçekleşmesinde, oksijen, demir ve benzeri moleküllerin taşınmasında görev alır. Protein yapılı hormonlar ve reseptörler, metabolik süreçlerin düzenlenmesi ve hücresel sinyallerin iletilmesinde rol oynarken, antikorlar yabancı maddelere karşı organizmayı savunur. Hücredeki hareket proteinleri, kas kasılmasında veya hücre içinde moleküllerin taşınmasında görev alır. Proteinler enerji kaynağı olarak da kullanılır. Proteinlerin yapı taşı olan amino asitler, merkezi bir karbon atomuna bağlı amino ve karboksil grubu bulundurur. İlave olarak bir hidrojen atomu ve değişkenlik gösteren ve radikal grup olarak da bilinen R grubu içerir. Amino asitler değişken gruplarına göre çeşitlilik kazanır. Sülfür içeren değişken gruplar, proteinlerin 3 boyutlu yapısının korunmasında oldukça önemlidir. Proteinlerin yapısında fosfor elementi de bulunabilir. Hücrenin genetik kodlarını oluşturan nükleik asitlerin monomer dizilimlerine göre amino asitlerin hangi sırayla ve uzunlukta birbirine bağlanacağı belirlenir. Lütfen dikkat! Amino asitler polimerleşirken iki amino asit arasında peptit bağı oluşur. Bu bağın oluşumu sırasında su çıkışı gerçekleştiği için peptit bağının oluşumu da bir dehidrasyon tepkimesidir. Amino asitlerin ribozomlar tarafından ardışık olarak birbirine peptit bağıyla bağlanmasıyla kısa polipeptit zincirleri oluşur. Yeni sentezlenen polipeptitler işlevsel değildir. Biyolojik olarak işlevsel olmaları için 3 boyutlu yapı kazanması ve bazen birden fazla polipeptitin bir araya gelmesi gereklidir. Proteinlerin 3 boyutlu yapısı amino asit dizisine ve hücre içinde bulunan yardımcı proteinlerinin etkinliğine bağlıdır. Proteinlerin 3 boyutlu yapısı kimyasal ve fiziksel koşullara bağlı olarak değişir. Tuz miktarı, pH, sıcaklık gibi çevre koşulları değiştiğinde proteinler doğal şekillerini kaybeder. Buna denatürasyon denir. Biyolojik olarak etkinliğini kaybeden denatüre bir protein, kimyasal ve fiziksel koşulların normale dönmesiyle tekrar aktif 3 boyutlu yapısını kazanabilir. Bu durum renatürasyon olarak adlandırılır. Örneğin süt ısıtıldığında içerisinde bulunan proteinler denatüre olur. Fakat soğutulduğunda 3 boyutlu yapılarını geri kazanabilir. Bazı durumlarda ise bu şekilde olmayabilir. Yumurtanın içinde bulunan proteinler yüksek sıcaklıkta denatüre olur, ancak soğuduğunda yapı tekrar eski haline gelmez. Konformasyon. Bir molekülü oluşturan atomların bağları etrafında dönmesiyle meydana getirdiği farklı 3 boyutlu yapılardır. Hadi şimdi kare kodda verilen videoyu izleyelim. Bu videoda proteinler hakkında temel bilgileri, proteinlerin yapılarını, canlı vücudu için önemini öğreneceksiniz. Canlıların yapısında en çok bulunan organik molekül proteindir. Canlılıkla ilgili tüm metabolik olaylarda proteinler ya doğrudan ya da dolaylı görev alır. Proteinler farklı biyolojik görevleri olan önemli, karmaşık moleküllerdir. İnsan vücudunda kemik, kas, kıkırdak, kan doku gibi birçok dokunun yapısına katılır. Bazı proteinler kimyasal tepkimeleri hızlandırır. Bazıları depolamada, taşımada, hücresel haberleşmede, hareket etmede ya da yapısal destek sağlamada görevlidir. Proteinler kanın pıhtılaşmasında, sinirsel iletimde, yıpranan dokuların onarılmasında, büyüme ve gelişmede de rol oynar. Yapılarında karbon, hidrojen, oksijen, azot elementleri yanında kükürt bulunabilir. Proteinler amino asit adı verilen monomerlerden oluşur. Canlıların yapısında 20 çeşit amino asit bulunur. Bütün proteinler 20 çeşit amino asidin farklı sıra, sayı ve dizilişleriyle oluşur. İnsan vücudu bu amino asitlerin büyük kısmını üretir ancak bazılarını üretemez. Dışarıdan besinlerle almak zorunda kalır. Bu amino asitlere temel amino asit veya esansiyel amino asit denir.
Bir amino asitte merkezde karbon atomuna bağlı bir hidrojen atomu, bir karboksil grubu, bir amino grubu ve yan zincir ya da değişken grup bulunur. Amino asitler yan zincirin farklı olmasına göre kimyasal özellik kazanır. Amino asitler dehidrasyon tepkimeleriyle birbirine bağlanabilir. Bir amino asidin karboksil grubuyla diğer amino asidin amino grubu arasında meydana gelen bu tepkimeyle peptit bağları kurulur. Bu sırada su molekülü oluşur. Bu bir dipeptittir. Çok sayıda amino asit dehidrasyon tepkimesiyle bir araya gelerek uzun amino asit zincirlerini yani polipeptitleri oluşturur. Polipeptitler hidrolizle monomerlerine ayrışır. Proteinler genellikle 4 yapısal düzeyde incelenir. Birincil, ikincil, üçüncül ve dördüncül yapılar. Birincil yapı amino asitlerin uzun bir zincir halinde birleşmesini ifade ederken, ikincil yapı genellikle tekrar eden kıvrım ve katlanmaları içerir. Üçüncül yapı proteinin 3 boyutlu şeklini oluştururken, dördüncül yapı birden fazla polipeptit zincirinin bir araya gelmesinden oluşur. Canlılar ihtiyacı olan proteini nasıl belirler? Proteinler hücre çekirdeğindeki DNA molekülünden aldığı bilgiyle sentezlenir. Yüksek sıcaklık, tuz derişimi, pH veya çeşitli kimyasallar protein yapısındaki kimyasal bağları etkileyerek kimyasal bağın şeklini bozar ve protein işlevini kaybeder. Bu olaya denatürasyon denir. Denatüre olmuş protein genellikle geri döndürülemez. Yumurta pişirilirken yumurtanın beyazındaki protein denatüre olur ve işlevini kaybeder. Fakat amino asit dizilimi değişmez. Denatüre protein çözünmüş halde kaldıysa değişen çevre koşullarının normale dönmesiyle renatüre olabilir. Vücudumuzda her saniye binlerce kimyasal reaksiyon gerçekleşiyor. Peki bu reaksiyonlar yardım olmadan gerçekleşseydi ne kadar sürerdi? Bugün bu süreçleri inanılmaz hızlandıran biyolojik katalizörler olan enzimlerin nasıl çalıştığını keşfedeceğiz. Enzimler, hücre içinde gerçekleşen kimyasal reaksiyonların hızını artıran, bu reaksiyonların düşük sıcaklıklarda ve daha az enerjiyle gerçekleşmesini sağlayan biyolojik katalizörlerdir. Genellikle protein yapılı olan enzimler, ürüne dönüştüreceği maddeleri, substrat, aktif bölgelerine bağlar ve ürüne dönüştürür. Enzimlerin aktif bölgesi, substratların bağlandığı ve reaksiyonların gerçekleştiği bölgedir. Kendine özgü yapı ve kimyasal özellikleri sayesinde enzimler substratları ile etkileşim içine girer. Bu süreçte enzimler genellikle konformasyonlarını değiştirerek reaksiyonların daha kolay gerçekleşmesini sağlar. Bu olay indüklenmiş uyum olarak adlandırılır. Katalizör, kimyasal reaksiyonların hızını artıran, reaksiyon sonunda kendi yapısında değişiklik olmayan maddelerdir. Bununla birlikte bazı enzimlerin substratlarıyla ilişkisinde enzimlerin yapısında belirgin bir değişim olmaz ve enzim-substrat ilişkisi anahtar kilit modeliyle açıklanır. Görselleri incelediğimizde, birinci görselde enzim ve substrat arasında görülen indüklenmiş uyum modelini görüyoruz. İkinci şekilde ise enzim ve substrat arasında görülen anahtar kilit ilişkisi şematize edilmiştir. Çalışması için ilave bileşene ihtiyaç duymayan enzimler basit. Metal elemente veya organik moleküller gibi yardımcı bileşenlere ihtiyaç duyanlar ise bileşik enzim olarak adlandırılır. Enzimlerin yardımcı yapılar içermeyen ve sadece proteinden oluşan kısmı apoenzim, yardımcı bileşenlerle aktif forma dönüşen bileşik yapı ise holoenzimdir. Reaksiyonların gerçekleşmesi için bu yapıların geçici olarak enzime bağlanması gereklidir. Enzimlerin kofaktör ve koenzimlerle ilişkisi yandaki görselde şematize edilmiştir. Birçok enzim aktivite gösterebilmek için protein olmayan yardımcı maddelere ihtiyaç duyar. Bu yardımcı maddelere kofaktör denir. Bazı enzimlerin kofaktörleri iyonik formdaki çinko, demir, bakır gibi inorganik metal atomlarıdır. Kofaktör organik bir molekülse daha spesifik bir sözcükle koenzim olarak adlandırılır. Vitaminler enzimlerin koenzimi veya koenzimlerin öncülü olan önemli biyomolekül grubudur. Bazı enzimlerde yardımcı kısım hem organik hem de inorganik yapılı moleküllerden oluşabilir. Bir reaksiyonun başlayabilmesi için öncelikle aktivasyon enerjisi adı verilen enerji engeli aşılmalıdır.
Enzimler, aktivasyon enerjisini düşürerek reaksiyonların daha hızlı ve daha düşük enerjiyle gerçekleşmesini sağlar. Aktivasyon enerjisinin düşürülmesinde enzim-substrat ilişkisi oldukça önemlidir. Enzimlerin belirli bir reaksiyonda net reaksiyon enerjisi üzerine etkisi bulunmamaktadır. Aşağıdaki birinci şekilde reaksiyonun başlaması için gerekli aktivasyon enerjisi miktarı, enzim kullanılmadığında gerekli aktivasyon enerji miktarını ve ikinci şekilde ise aynı tepkimede enzim kullanıldığında gerekli aktivasyon enerjisi miktarını gösteriyor. Enzimler genellikle substratlarına özgüdür. Birbirine yapısal olarak benzeyen substratlar arasında kendi substratını tanır. Örneğin sükraz enzimi sadece sükroz üzerinde etkiliyken, yapısal olarak sükroza benzeyen maltoz gibi diğer disakkaritler üzerine etkili değildir. Enzimler hücre içinde üretilir ve çoğunlukla hücre içi faaliyetlerde kullanılır. Ancak pepsin, kimotripsin gibi bazı enzimler üretildikleri hücrelerin dışına salgılanabilecek ve hücre dışında da çalışabilir. Hücre içindeki metabolik reaksiyonlar, genellikle farklı enzimler tarafından katalize edilen reaksiyonlar dizisi olarak gerçekleşir. Bu süreçte bir enzim tarafından oluşturulan ürün, sonraki reaksiyon için substrat olarak işlev görür ve aşamalı olarak farklı enzimlerin devreye girmesiyle zincirleme şekilde devam eder. Metabolik yol olarak bilinen bu reaksiyonlar, hücresel işlevlerin düzgün ve koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlar. Negatif geri bildirim, feedback, son ürünün aşırı üretiminin engellenmesi için genellikle yolun ilk enziminin baskılanmasıdır. Böylece hücrenin kaynakları verimli bir şekilde kullanılır. Enzim aktivitesini etkileyen koşullar. Enzimlerin aktivitesi, başka bir ifadeyle enzimatik reaksiyonların hızı ve bu hızın düzenlenmesi biyolojik olarak oldukça önemlidir. Hücrede biyokimyasal reaksiyonların yerinde ve doğru hızda gerçekleşmesini sağlar. Enzimlerin aktivitesi, ortamdaki su miktarı, sıcaklık, pH, substrat miktarı, enzim miktarı, yüzey alanı gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişir. Ortamdaki su miktarı. Enzimlerin çalışabilmesi için ortamda belirli bir oranda su olması gerekir. Kurutulmuş sebze ve meyveler, su oranı oldukça azaltılmış pekmez gibi gıdalarda enzimlerin aktivitesi azalır ya da çalışmaz. Bu sebeple mikroorganizmalar bu tür ortamlarda çoğalamaz. Grafiğe bakıldığında, ortamda su miktarı arttıkça enzimlerin tepkime hızı başlangıçta hızla artar. Ancak belirli bir su miktarından sonra enzimler maksimum çalışma hızına ulaştığı için su miktarı artsa da tepkime hızı sabit kalır. Sıcaklık. Enzimler genellikle belirli bir sıcaklık aralığında etkin şekilde çalışır. Enzim aktivitesinin en yüksek olduğu sıcaklık, enzimin optimum sıcaklığı olarak adlandırılır. İnsanlardaki birçok enzimin optimum sıcaklığı 35-40 derece arasındadır. Enzim aktivitesi sıcaklıkla birlikte kinetik enerjinin artışına bağlı olarak optimum sıcaklığa ulaşana kadar artar. Bu sıcaklığın üstünde protein yapılı enzimlerin denatürasyon süreci başlar ve enzim aktivitesinde düşüş meydana gelir. Enzimlerin tam denatüre olduğu sıcaklıkta reaksiyon hızı durur. Grafiğe bakıldığında sıcaklık arttıkça enzimlerin tepkime hızı optimum sıcaklığa kadar artar. Optimum sıcaklıktan sonra enzim yapısı bozulmaya başladığı için tepkime hızı hızla azalır. Enzimlerin aktif bölgeleri her pH değerinde farklı yapıda olduğundan pH değerinin enzim aktivitesi üzerindeki etkisi oldukça yüksektir. Her enzimin en aktif olduğu optimum pH değeri bulunur. Hücre içinde birçok enzimin optimal pH değerleri 6-8 arasında olmakla birlikte asidik ve bazik ortamlarda optimal pH değerine sahip enzimler de bulunur. Midede üretilen sindirim enzimlerinden pepsin, düşük pH değerlerinde, diğer ifadeyle asidik ortamlarda çalışır. İnce bağırsağın bazik ortamında çalışan sindirim enzimlerinden olan tripsin ise nispeten bazik ortamlarda, pH büyüktür 7, daha iyi çalışır. Grafik, enzimlerin belirli bir optimum pH değerinde en yüksek aktiviteye ulaştığını gösteriyor. Örneğin pepsin asidik ortamda, yaklaşık pH 2'de, tripsin ise bazik ortamda, yaklaşık pH 8'de en iyi çalışır. Bu değerlerden uzaklaşıldıkça enzim aktivitesi azalır. Enzim ve substrat miktarı. Enzimlerin substratlarıyla bir araya gelerek reaksiyona girme potansiyeli, enzim ve substrat miktarına bağlıdır. Bu nedenle enzimatik reaksiyonların hızı, substrat ve enzim miktarına bağlı olarak değişir.
Tüm enzimlerin aktif bölgeleri substrat ile dolduğunda doygunluk, substrat miktarındaki artış tepkime hızını daha fazla artırmaz ve hız sabitlenir. Sıcaklığı ve pH değeri sabit tutulan bir ortamda yeterli miktarda substrat varsa enzim miktarının artırılması reaksiyon hızını doğru orantılı olarak artırır. Benzer etki yeterli enzim bulunduran ortamlarda substrat artışıyla da gerçekleşir. Ortamda sınırsız enzim veya sınırsız substrat bulunduğu durumlarda diğer değişkenin miktarı arttıkça reaksiyon hızı herhangi bir engelle karşılaşmadan sürekli ve doğrusal bir şekilde artar. Sıcaklığın, pH değeri ve enzim miktarı sabit tutulan bir ortamda düşük substrat konsantrasyonlarında reaksiyon hızı substrat miktarına bağlı olarak artar. Substrat miktarı arttıkça reaksiyon hızı artmaya devam eder, ancak artış hızı enzimlerin aktif bölgelerinin substratla doymaya başlamasından dolayı yavaşlar. Yüksek substrat konsantrasyonlarındaysa enzimler tamamen substratla doygun hale geldiği için en yüksek inaksiyon hızına ulaşır ve reaksiyon hızı substrat miktarından etkilenmez. Sabit enzim miktarının bulunduğu bir ortamda substrat miktarı arttıkça reaksiyon hızı önce artar. Ancak tüm enzimler substrata doyduğunda reaksiyon hızı maksimuma ulaşarak sabit kalır. Sıcaklığı, pH değeri ve substrat miktarı sabit tutulan bir ortamda, enzim miktarındaki artışla birlikte reaksiyon hızı ortamdaki bütün substratlar enzimle etkileşime girinceye kadar artar. Daha sonra substratların ürüne dönüştürülmesinden dolayı reaksiyon hızı azalır ve ortamdaki substrat bitince reaksiyon hızı sıfırlanır. Sabit substrat miktarında enzim miktarı arttıkça reaksiyon hızı önce artış gösterir, ancak bir noktadan sonra hızın azalarak sıfıra inmesi substratın tamamen tükendiğini ifade etmektedir. Yüzey alanı. Substratın yüzey alanı arttıkça enzimlerin substratla etkileşime girebileceği bölgenin miktarı da artar. Büyük yüzey alanı, daha fazla substrat molekülünün enzimle etkileşime girerek reaksiyona girmesini kolaylaştırır. Bu durum reaksiyon hızını artırır. Örneğin bir elma yendiğinde mide ve bağırsak enzimlerinin elma ile temas yüzeyi sınırlıdır ve sindirim uzun sürer. Elma rendelenerek yendiğinde ise sindirim enzimlerinin elma ile temas yüzeyi ve elmanın sindirilme hızı artar. Evet sevgili gençler, şimdi enzimler videosunu izleyelim. Merhaba. Vücudumuzun içinde biz farkında bile değilken inanılmaz işler başaran, hayatın devam etmesini sağlayan sayısız küçük kahraman var. İşte bugün bu kahramanları, yani hücrelerimizin çalışkan işçileri olan enzimleri yakından tanıyacağız. Şöyle bir düşünelim mi? Nefes alıyoruz, yemek yiyoruz, hareket ediyoruz. Bütün bunlar olurken hücrelerimizin içinde her saniye milyonlarca kimyasal reaksiyon gerçekleşiyor. Normalde bu reaksiyonların çoğu için çok yüksek sıcaklıklar gerekir. Peki ama nasıl oluyor da vücudumuz bir fırın gibi ısınmıyor da yaklaşık 37 derecede bütün bu karmaşık işleri halledebiliyor? Evet, işte bu büyük sorunun cevabı o mikroskobik makinelerde, yani enzimlerde saklı. Onlar, biyolojinin imkansız gibi görünen kimyasını mümkün kılan o sihirli dokunuşun ta kendisi. Peki bir enzim tam olarak nedir? En basit haliyle onlar biyolojik katalizörler, yani doğanın süper verimli işçileri. Şöyle düşünün, bir reaksiyona giriyorlar, normalde saatler sürecek bir işi saniyeler içinde bitiriyorlar, çok daha az enerji harcanmasını sağlıyorlar ve en sonunda sanki hiçbir şey olmamış gibi, hiç değişmeden oradan ayrılıp bir sonraki göreve koşuyorlar. Muhteşem değil mi? Tamam, harika işler başarıyorlar ama bu işin sırrı ne? Gelin şimdi bu usta moleküllerin çalışma prensibini biraz daha yakından inceleyelim. Şu görsel aslında her şeyi özetliyor. Bakın, her kimyasal reaksiyonun başlamak için bir enerji engeline ihtiyacı var. Tıpkı bu kayayı tepeden aşırmak gibi. Bu engele aktivasyon enerjisi diyoruz. Enzimlerin yaptığı şey ne biliyor musunuz? İşte o devasa tepeyi alıp adeta düz bir yola, bir otobana çeviriyor. Böylece reaksiyonlar çok ama çok daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleşebiliyor. Her enzimin üzerinde kendine özel bir atölyesi var. Bilimsel adıyla aktif bölge. Bu bölge enzimin işleyeceği hedef molekülün, yani substratın gelip tam olarak oturduğu özel bir cep gibi. Bütün o kimyasal dönüşüm, bütün sihir işte tam da bu bölgede gerçekleşiyor. İyi de hücrenin içinde yüzen binlerce farklı molekül varken
Bir enzim sadece ve sadece çalışması gereken o tek bir substratı nasıl bu kadar kusursuz bir şekilde tanıyabiliyor? İşte bu inanılmaz seçiciliğin arkasında yatan iki harika model var. Eskiden bu durumun bir anahtarın sadece kendi kilidine uyması gibi tamamen sabit bir anahtar-kilit ilişkisi olduğu düşünülürdü. Ama artık biliyoruz ki durum çok daha dinamik. Bugün kabul gören indüklenmiş uyum modeline göre substrat enzime yaklaştığında enzim ona adeta sımsıkı sarılır gibi şeklini anlık olarak değiştiriyor ve substrata mükemmel bir şekilde uyum sağlıyor. Bu statik bir birleşme değil, adeta moleküler bir kucaklaşma. İşte bu cümlede tam olarak bunu anlatıyor. Enzimin bu esnekliği, yani substratına göre anlık şekil değiştirme yeteneği, reaksiyonun çok daha verimli olmasının anahtarı. Bu statik bir kenetlenme değil, dinamik bir moleküler dans adeta. Biliyorsunuz en güçlü süper kahramanların bile bazen bir yardımcıya, bir sidekick'e ihtiyacı olur. İşte enzimler de bir istisna değil. Bazıları görevlerini tek başına yapamaz ve onlara destek olan küçük ama hayati moleküllere ihtiyaç duyarlar. Bu tablo durumu çok net bir şekilde özetliyor. Bakın, enzimin sadece protein olan kısmına apoenzim diyoruz ve bu haliyle inaktif, yani çalışmıyor. Ne zaman ki yanına yardımcı kısım geliyor, işte bu ikili birleşerek holoenzim adını alan tam donanımlı ve aktif enzimi oluşturuyor. Tıpkı bir araba motorunun kontak anahtarı olmadan çalışamaması gibi. Apoenzim motor, yardımcı kısım ise anahtar. Bu yardımcılar da kendi içinde ikiye ayrılıyor. Eğer yardımcı kısım demir, çinko gibi inorganik bir iyonsa ona kofaktör diyoruz. Eğer organik bir molekülse ona da koenzim diyoruz. Ve işte burası çok önemli. Besinlerle aldığımız o B ve C vitaminleri gibi birçok vitamin var ya, aslında onlar vücudumuzdaki sayısız enzim için hayati önem taşıyan birer koenzim. Yani vitaminsiz kalmak, motoru olan arabayı anahtarsız bırakmaya benziyor. Bu görselde de ne kadar net görüyoruz değil mi? O küçük yardımcı gelip enzime bağlandığı anda, enzimin atölyesi yani aktif bölgesi sihirli bir şekilde doğru şekil alıyor. Ancak o zaman substratını tanıyıp ona bağlanabiliyor ve görevini yerine getirebiliyor. Bu küçük yardımcılar olmadan reaksiyon zinciri daha en başından kilitlenir. Enzimler her ne kadar inanılmaz verimli olsalar da bir o kadar da hassaslar. Yani biraz nazlılar diyebiliriz. Performansları bulundukları ortamın koşullarından çok ciddi şekilde etkileniyor. Gelin şimdi bu faktörlerin en önemlilerine bir göz atalım. İlk ve en önemli faktörümüz sıcaklık. İnsan vücudundaki enzimlerin çok büyük bir kısmı en iyi performansını 35 ila 40 santigrat derece arasında gösteriyor. Bu aralık da bizim normal vücut sıcaklığımız. Bu bir tesadüf değil tabii ki. Peki ya sıcaklık çok artarsa ne olur? İşte o zaman işler kötüye gider. Yüksek sıcaklık, enzimin o hassas üç doyuklu yapısını geri döndürülemez bir şekilde bozar. Tıpkı bir yumurtayı pişirdiğinizde bir daha asla sıvı hale getirememeniz gibi. İşte bu olaya denatürasyon diyoruz. Yüksek ateşin tehlikeli olmasının temel nedenlerinden biri de bu. Hayati enzimlerimizin yapısını bozma riski taşıyor. Bir diğer kritik faktör de pH, yani ortamın asitlik derecesi. Bu grafikteki zıtlığa bir bakar mısınız? Mide asidi gibi aşırı asidik bir ortamda çalışan pepsin enzimi, pH 2 civarında en iyi çalışırken, hemen biraz ileride ince bağırsakta görev yapan tripsin enzimi, pH 8 gibi bazik bir ortamı seviyor. Bu da bize her enzimin kendi görev yerine ne kadar mükemmel bir şekilde adapte olduğunu gösteriyor. Şimdi size bir soru. Diyelim ki bir fabrikada belli sayıda işçimiz yani enzimimiz var. Biz bu işçileri sürekli olarak ham madde yani substrat yığmaya devam edersek üretim hızı sonsuza kadar artar mı? Cevap aslında çok mantıklı. Başta ortama ham madde ekledikçe boşta bekleyen işçiler de devreye girer ve üretim hızlanır. Ama öyle bir an gelir ki bütün işçiler aynı anda çalışmaya başlar. Yani fabrikadaki bütün tezgahlar dolar. İşte o doygunluk anından sonra siz ne kadar ham madde yığarsanız yığın, üretim hızı daha fazla artmaz, maksimum seviyesinde sabitlenir. Çünkü fabrika tam kapasiteye ulaşmıştır. Bütün bu teknik detaylardan sonra gelelim en temel soruya. Tamam da bütün bunlar bizim için neden bu kadar önemli? Enzimler hayatımızın tam olarak neresinde yer alıyor? Aslında kelimenin tam anlamıyla her yerlerindeler. Yediğimiz yemeği sindirmemizi sağlayan onlardır. Hücre içindeki binlerce reaksiyonu bir orkestra şefi gibi yöneterek kaosun ve israfın önüne geçerler.
Hatta günlük hayatta meyveleri kurutarak daha uzun süre saklayabilmemizin sebebi bile bozulmaya yol açan enzimleri susuz bırakarak yavaşlatmamızdır. Ve sizi bu son soruyla baş başa bırakıyorum. Birbirine bağlı binlerce reaksiyondan oluşan bu kusursuz sistemde o mikroskobik makinelerden, o çalışkan işçilerden sadece bir tanesinin bile görevini yapamaması sizce nasıl bir domino etkisi yaratabilir? Cevap, pek çok genetik hastalığın temelinde yatıyor ve enzimlerin hayatımız için ne kadar vazgeçilmez olduğunu bize bir kez daha hatırlatıyor. Bugün gördük ki proteinler hücrenin yapı ve görev molekülleri. Enzimlerse bu sistemin hızlandırıcılarıdır. Ama akla şu soru geliyor. Hücre bu kadar farklı proteinin bilgisini nerede saklıyor ve nasıl üretiyor? Bir sonraki derste bu sorunun cevabını veren nükleik asitler ve hücrede düzenleyici rol oynayan vitaminlerle tanışacağız. Katılımınız için teşekkür ederim. Biocast